Minecraft devreleriyle ilgili şu ana kadar toplam 3 tane video hazırladım. Bu hafta birazcık daha farklı bir hazırlık yaptım. Hesap makinesini düşünün. Hesap makinesinde bir takım rakamlar yazıyorsunuz. Ekranda gözüküyor. Bir C harfi var. C harfine bastığınız zaman bütün yazılar siliniyor ve ekranda sıfır rakamı gözüküyor. Şimdi biz de buna benzer bir örnek yapsak. Yani bizim de 4 tane lambamız olsun. Düğmelere istediğimiz gibi basalım, lambaları yakalım. Fakat bir düğmeye bastığımda bütün lambaların sönmesini istiyorum. Ekranda gördüğünüz gibi 4 tane lambamız var. Bu lambaları her birini ayrı ayrı yakabilen düğmeler tasarlayacağız. Fakat bu dersimizin amacı bu 4 lambayı da tek bir tuşa basarak söndürmek. Yani o lambaları yaktığım tuşla ayrı ayrı kapatmak yerine bir kere de dördünü birden söndürmek istiyorum. Böyle bir şeyi nasıl tasarlarız? Şimdi gelin birlikte bunu yapalım. Ben en soldakine bir başlangıç yapayım. Mantığını anladıktan sonra diğerlerine de tek tek bunu gerçekleştireceğiz. Şuraya bir toz koyuyorum. Akım geçirme özelliğine sahip toz. Ben bunu kablo zannediyorum. Toz diye geçiyormuş. Dust İngilizce'deki ya da Minecraft'taki tabiriyle. Bunun yanabilmesi için her halükarda buraya bir meşale koymam lazım. Önce bu bloğu yerleştirelim. Sağ ve sol tarafına, hatta çok yakın oldu, yani uzak koyalım. Birer meşale yerleştirelim. Evet, lambamız yanıyor. Fakat bu lambanın sönmesi lazım aslında. Bir şekilde buna müdahale edebilmek için üst tarafına yine bir toz yerleştiriyorum. Eğer yukarıya akım gelirse, hatırlayalım önceki derslerimizden, meşaleler ters çalıştığı için bu lambamız sönecektir. Bu yüzden şöyle bir, iki ve üç adım geriye bir tane bu sütundan koyalım. Bu sütunun üzerine daha sütunlar koyacağım ve amacım şu mavinin üzerindeki e, dust ya da işte kabloya akım verebilmek. Böylece bu meşalelerin hareket etmesini düğme yardımıyla gerçekleştirmek. Bunu yapmak için de şöyle bir işlem yapacağız. Yarım taşlar var. Bunlara slab deniyor. Evet, şurada bir stone slab. Bu stone slab'i alalım. Bu stone slab'i böyle üst üste yerleştireceğim. Bir, çalım birazcık. İki ve şu hizaya bir tane daha yerleştiriyorum. Aşağıdakileri kırarsam o havada kalacak zaten. Tamam. Bir de bunun üzerine meşale koymak istiyorum. Meşaleyi buraya koysak çalışır mı? Çalışmadı. Daha da üzerine gelmesi lazım. Çok fazla uzak yapmışız. Bunu buradan silelim. Bir tane daha maviden koyalım. Meşaleyi şimdi koysam. Bakın meşaleyi yaktığım anda burada yukarıda akım veriyorum ve aşağıdaki lambayı söndürebildim. Yalnız geri kalanı çok geride kaldı. Toparlıyorum tekrar. Şuraya bir yarım taş daha koyalım. Şunu silelim. Bunu da yaklaştıralım. Bunu yaklaştırmamız sebebini şöyle göreceğiz. Buraya tekrar akım koymam gerekecek ve bu akımı şurada devam ettireceğim. Çünkü düğmeyi yaktığım anda tekrar buradaki torç yani meşaleyi devreye sokmak istiyorum. Buraya bir tane de kapanan, açılan kapıdan bir buton koyalım. Bakın şimdi butona bastığım anda bir elektrik geliyor. Butona bastığım anda bir elektrik geliyor ama yukarıyı söndüremedik. Neden? Şöyle yapmamız lazım. Yukarıya da akım vereceğiz. Evet. Şimdi çalışmıyor. Neden çalışmıyor? Çünkü yukarıda zaten bir meşale var. Aşağıdaki mavinin üzerine akım yarattığından bizim meşaleler sönüyor. Bu da lambanın sönmesine sebep oluyor. Fakat ben ne zaman bu düğmeye basarsam yukarıdaki bu sefer meşale sönüyor bir süreliğine. Aşağıdaki meşaleler aktif oluyor ve özellikle bu meşale tekrar sol tarafa akım verdiği için yukarıdaki meşalenin hep sönük kalmasını sağlıyor.
Bu da lambamın yanmasına imkan veriyor tabii ki. Şimdi bunun aynısından 4 tane yapayım ve her düğmeye bastığımda bunların istediğimi yakma şansım olsun. Sonra da bir düğmeyle hepsini kapatmanın yöntemini arayacağız demiştik. Bakınız 4 tane anahtarımı yerleştirdim. Şöyle biraz yukarıdan göstereyim. Devrem bu şekilde. Bundan sonra artık hangi düğmeye basarsam lambam yanabilecek. Deneyelim. Örneğin 2 ile 4'ü. En baştaki sol taraftaki 1 olsun. İkincisine basıyorum. Lambamı yaktım. Dördüncüsüne geçiyorum. Dördüncüsünde de lambamı yakıyorum. Şimdi isteğim 2 ile 4'e basmama rağmen bunları söndüremiyorum. Söndürecek herhangi bir yöntem şu anda yok. Yani sadece bir düğmeye basarak meşaleleri buradan kırmam lazım söndürmek için. Halbuki isteğim bir tane düğmeye basayım, yakmış olduğum bütün lambalar bir kere de sönsün. Hatta hepsini yakalım. Üçüncüsünü yaktım, birincisini de yakayım. Bütün lambalarımın çalıştığından emin olayım. Şimdi bunları söndürmek için bir düğmeyle bir başka ek devre kurmamız lazım. 4 lambanın da bir kere de sönebilmesi için bizim burada gördüğünüz tozların harekete geçirmemiz lazım ki bu meşaleler sönsün. Bunu nasıl yapacağız? Demek ki bu araya yeni bir sistem tasarlamamız gerekecek. Şöyle yapabiliriz. Yine buraya bir tane mavi sütundan koyalım. Bunun üzerine devam edelim. Birazcık yukarıda ona elektrik vermemiz lazım. Şöyle devam edersek şimdi her birinin karşısında bir meşale hazırlayalım. Bakın bu meşaleyi yaktığım anda aşağıdaki meşale sönüyor. Devam edelim. Tam bunun karşısına gelecek. Evet. Bunun karşısına gelecek. Tamam. Ve bir de buraya. Tabii bu meşalelerin de normalde bu şekilde hareket etmesi lazım. Buraya da bir devre tasarlayacağız. Yine buraya bir tane buton koyalım. Ben bu butona bastığım zaman hatta şöyle yapalım. Bu buton kapanıp açılmasın. Tamamen anahtar gibi olsun. Evet. Buraya devreyi açtığımda şimdi çalışacak. Bütün yukarıdaki meşaleler sönük. Bizim herhangi bir lambayı yakmak istediğimizde hepsini tek tek yakalım. Bakın birinci lambam yandı. İkinci lambam yandı. Üçüncü lamba yandı. Dördüncü lambayı da yaktım. Şimdi şu anda 4 tane lambam da yanıyor. Ee, Ben bu düğmeyi çektiğim anda, bu kolu çektiğim anda diğer meşaleler, yukarıdaki meşaleler yanacak ve bizim lambalarımız da otomatik olarak sönecek. Çekiyorum. Aslında şu anda anahtarı inaktif hale getirdim. Yani şu anda akım geçmiyor. Bu birazcık ters çalışmasına sebep oldu. Bunu da isterseniz şöyle yapsak daha doğru olur. Burada küçük bir hata yaptık. Burayı düzeltelim. Buraya yine bir mavi koyalım. Meşaleyi yerleştirelim. Bu meşalede akım olsun her zaman. Evet. Bizim anahtarı da şuraya yerleştirelim. Çünkü anahtarda önemli olan nasıl çalıştırdığımız. Anahtarı ben aktif hale getirdiğimde lambalar sönecek. Anahtar inaktifse lambalar yanacak. Deneyelim. Şu anda gidelim lambalarımızı tek tek yakalım. Bakın lambamız yandı. Hiçbir sorun yok. Birinci lamba. İkinci lambayı yakalım. Çok güzel. Üçüncü lambayı yakalım. Ve dördüncü lambayı. Hepsini yaktık. Bunların söndürme butonu olarak artık burada gördüğümüz kolu kullanacağız. Aşağıya çektiğim anda aktif hale getiriyorum bunu. Ve bakın hepsi söndü. Hatta aşağıya çekip tekrar yukarıya kaldırsam bile yani inaktif yapsam bile lambalar tekrar yanmayacaklar. Böylece o hesap makinelerindeki C harfi dediğimiz şey bu tuş oldu.
Bu tuşa bastığımızda bütün rakamlar birden sönüyor. Bir daha deneyelim. 2 ile 3'ü yakalım sadece. İkinci lambayı yaktık veya dördüncü lambayı yakalım sadece. Diğerleri sönük. C harfine basıyorum. 2 ile 4 sönecek. Bakın bir anda söndü. Evet. Bu videoda da hesap makinesindeki C harfinin nasıl çalıştığını görmüş olduk. Bir başka videoda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.